8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz uzman estetisyen Cemile Der. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cemile Hanımcığım, cilt çatlağı nedir? Kimlerde görülür? Cilt çatlağı dermisin aşırı gerilmeye bağlanmasıyla, dayanamamasıyla oluşan yırtıklardır. Kimlerde görülür? Hormonal değişikliklerle birden kilo almaya bağlı, birden zayıflamaya bağlı çatlaklar oluşabiliyor. Gebelik döneminde çatlaklar oluşabiliyor. Bu gibi sıkıntılarda tatsız bir durum ortaya çıkabiliyor. Peki cilt çatlağının onarımında ne tür yöntemler kullanılır Cemile? Cilt çatlağında aslında birçok yöntem var. Bir hekimlerin ya da güzellik uzmanlarının uyguladığı yöntemler var. Tabii ki bu lazerli uygulamalar da oluyor ama benim uyguladığım bir vakumlu cihazdan faydalanıyoruz. Şimdi şöyle, biz danışan geldiği zaman aslında direkt uygulamayı almadan önce bir bakarız hani şikayeti hangi bölgede. Ergenliğe bağlı çatlaklar bizim için biraz daha tedavisi kolay oluyor. Yani bacakta olur, belde olur, göbekte hani her yerde olabilir. Gebeliğe bağlı çatlaklarda da onarım yapıyoruz ama bazen şöyle bir durum oluyor. Aşırı bir gerilme olduğu zaman sağlıklı doku hiç kalmamış oluyor. Neredeyse hiç sağlıklı doku olmuyor. Tamamen çatlak oluyor. Bunda tabii ki istediği sürece yine de alıyoruz ama tabii burada biraz onarım süreci şeyi biraz daha az oluyor. Sonuç alma durumu. Böyle bir durumlarda genelde öncelikle hep bir cerrahi müdahaleye yönlendiririm. İstemezlerse tabii ki elimizden geldiğince yaparız. Nasıl uygulama yapıyoruz? Uygulama bir vakum cihazından faydalanıyoruz. Öncelikle uygulanacak bölgeye bir anestezi uygularız. Ağrı, sızı hiçbir şey hissetmez uygulama esnasında. Sonra uygulama yapılacak bölgeye kan dolaşımını hızlandırıcı bir ürün kullanırız. 20-25 dakika beklenir. Ondan sonra yani o bölgeye çatlakların, yarıkların olduğu yönde yukarı aşağı bir şekilde çekiştirerek diyeyim daha anlaşılır olsun. Oraya kontrollü bir hasar veririz. Burada elastin ve kolajen liflerini uyarırız. Kızarma ve morarma olabilir. Bunlar beklenen bir durumdur. Onun dışında bir kabuklanma veya kanama olmaz. Bu uygulama esnasında da birçok ürün kullanırız. Onarıcı ürün kullanırız ve danışanı evine göndeririz. Sosyal hayatında o süreçte de hiçbir etkilenme olmaz. Peki Cemile Hanımcığım, seans aralığı kaçıncı gündür? Kaç seans olmalı? Periyot nasıl? Onlardan da bahseder misiniz? Evet, şimdi minimum 3 seans deriz. Tabii ki bu çatlağın şiddetine göre değişebiliyor. Bu artarak devam edebiliyor ya da sonrasında farklı bir uygulama da yapabiliriz. 3 seans diyoruz ama bu seans araları minimum da 21 gündür. Uygulama süresi ise çatlağın boyutuna göre değişebiliyor. 40 dakika da olabiliyor, 1 saate de bulabiliyor. Ne kadar çatlak var, yani ne kadar bir bölgeye yapacağız, bu biraz değişkenlik gösterebiliyor. Ama dediğim gibi 21 gün arayla danışanı uygulamaya çağırırız. Peki iyileşme süresi ne kadardır veya bu iyileşme süresi boyunca dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Tabii ki. Şimdi şöyle 21 gün biz bir cilt yenileme süreci veriyoruz. Bu üstü de olabilir. Kişiye göre değişebilir. İyileşme sürecinde kızarıklık ve oluşan kızarıklık ve morarmalar ilk 3 günden sonra gerileyerek gider. Ağrısızı hiçbir şey olmaz ama dikkat edilecek hususlar ilk 15 gün kesinlikle güneş ışığına maruz kalmayacak o bölge. Yüksek koruma faktörlü güneş koruyucular kullanacak, hamam, sauna asla olmayacak. Kese ve benzeri gibi deriyi tahriş edici cilde hiçbir uygulama yapılmayacak ve kesinlikle verilen ürünün devamlılığı olmalı. Yani muhakkak ki kullanılmalı. Onun dışında da sosyal hayatı etkileyen hiçbir sıkıntı olmaz. Peki Cemile Hanımcığım, ürünü seans boyunca mı kullanmak zorunda kişi yoksa devamlı şekilde hayatında olacak mı ürün? Seans boyunca. Yani biz uygulama esnasında ürünü kullanıyoruz. Benzer devam ürünleri de bunlar hep onarıcı ürünlerdir. Bizim farklı olarak ekstradan hani bu kan dolaşımını hızlandırır ürün kullanıyoruz ama onarıcı ürünler oluyor bir kit halinde, onu da veriyoruz. Seans boyunca yani bir
minimum 3 seans diyoruz ama 3 ve üstü de olabilir. Bu şiddetiyle alakalıdır çatlakların. Seans boyunca tabii ki muhakkak ki ürünlerini her gün kullanması gerekiyor. Bu cilt çatlağı tedavisinde seanslarımız bitti. Çok güzel sonuç aldık. Sonuç oranı olarak %30, %50 ya da %100 deme şansımız var mı? Bir de bu yaptığımız işlemler kalıcı mıdır? Aldığımız sonuç kalıcıdır. Yüzdelik oran şöyle diyebiliriz, %30 ile 80 arasında diyebiliriz. Evet, 30 ile 80 arasında ciddi bir fark var ama az önce dediğim gibi bu çatlağın şiddetiyle alakalı. Evet, bir iki karın çatlağı vardır. Özellikle ergenlik döneminde oluşan çatlaklar çok daha kolay tedavi edilebiliyor. Ya da evet, gebelikte oluşanlar da onarılabiliyor ama dediğim gibi bazı karınlar, yani ciddi anlamda bir deformasyon oluyor, aşırı çatlak oluyor. Yani aslında çatlak onarımı değil, direkt cerrahi işlem yapılması gerekiyor. Ama dediğim gibi cerrahi işlem istemiyordur. Bu tür tedavilerle yol almak istiyordur. Daha uzun sürede belki yapmak istiyordur ama tabii ki bunları da işleme alıyoruz. Tabii ki sonuç alıyoruz ama başarı oranı dediğim gibi düşüyor. Uygulama sonrasında ise sonuçtan danışan çok memnun olabilir. Bu bana yeterli de diyebilir. Ya da ben çok memnun oldum, memnun kaldım. Biraz daha birkaç seans daha yapalım da diyebilir. Bunu biz aldığımız sonuca göre karar veriyoruz. Ama şöyle bir yol almayı da ben genelde öneriyorum. Bu uygulama bittikten sonra, 3 seans bittikten sonra fraksiyonel radyo frekansı öneriyorum. O da aslında bambaşka bir uygulamadır. İki uygulamayı birleştirdiğimiz zaman çok daha güzel sonuçlar oluyor. Bazen araya da katabiliriz. Bu fraksiyonel radyo frekans dediğim altın iğne de dediğimiz uygulamadır. Burada mikro iğnelemelerle oradaki dermis tabakasına bir hasar veririz. Orada kolajen üretimini bir başlatırız ve onarıcı serumlar kullanırız. Verdiğimiz fraksiyonel radyo frekansla o işlem esnasında veririz bu enerji. O enerji de orada bir kolajen liflerinde onarım sağladığı için çok da güzel sonuç alır. Yani iki farklı uygulamayı, tabii bu çok kısa sürede olmuyor elbette ki, aylar alabiliyor ama sonucu daha kalıcı ve daha güzel oluyor. Peki sonuçlar kalıcı mıdır? Evet, kalıcı. Başarı oranıyla bağdaşıyor. Tek çatlak karın bölgesinde, ben de kadın olduğum için karın bölgesinde olmuyor. Kol çevresinde olabiliyor, Evet. yanlarda olabiliyor. Peki bu çatlağın tedavisinin mevsimi var mı? Şöyle aslında Özellikle bu mevsim. tür agresif işlemlerin hepsinin kış aylarında yapılması çok daha uygun oluyor. Eğer yazın yapacaksak, hani dediğim gibi güneşten maksimum koruma gerekiyor. Evet, karın bölgesidir, ben koruyabilirim. Güneşlenmeyeceğim veya tatile gitmeyeceğim diyorsa yapılabilir. Ama bir koldur, bacaktır, yaz günü elbette ki korumak biraz sıkıntı olduğu için biz bunları kış aylarında daha tercih ediyoruz. Dediğim gibi birazcık danışanın sosyal hayatı da bizim için önemli. Hani onun o süreç, iyileşme sürecindeki uygunluğu çok önemli. Bunları dikkate alarak karar verebiliyoruz. Ama dediğim gibi en güzel bu tür işlemler için kış aylarıdır. Sonbahar ve kış aylarıdır. Acı oranı nasıl peki işlemin? Ağrı, acı. Evet, anestezi uyguladığımız için ilk başta uygulama esnasında çok fazla ağrı, acı hissetmez. Tabii sonrasında biraz belki sızı şeklinde olabilir ama dediğim gibi bu kabuklanma olmaz. Yara bir görünümü olmaz. Sadece kızarıklık ve morarma olur. Belki dokunduğunda bir acı hissiyatı olabilir. Bu da 2-3 günü geçmez. Dayanılmayacak veya sosyal hayatı etkileyecek bir durum olmaz. Konforludur aslında. Evet. Sosyal hayatında hiçbir şekilde etkilemez. Evet, çok güzel. Seans aralıklarından az önce bahsetmiştik. 21 gün arayla demiştik. Kişi örneklendiriyorum, uzak bir yerde yaşıyor ya da işten vakit bulamadı. 21 günde gelemedi. 2 ay Üzeri zaman tabii ki aştı, olabiliyor. 3 ay Tabii ki, zaman aştı. olabiliyor. Tekrar devam etmek istedi. Burada nasıl ilerliyor protokol? Tabii ki yani yine devam edebiliriz. Elbette ki bu sıklık bizim için daha güzel olacak ama 21 gün bizim minimum günümüzdür. Bu 28 gün olur, 30 gün olur, fark etmez. Evet. Onun danışanın sosyal hayatıyla da çok alakalıdır. Ama dediğim gibi yapılabilir. Arayı açmamak en güzeli belki ama tabii ki yine de sonuç alabiliriz. Yani arada mesafe de girse istenilen sonuca ulaşabiliriz yine de.
Evet Cemile Hanımcığım çok teşekkür ederim. Çok Ben de teşekkür çok ederim. teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Sağ olun. Bugün 8'de Sağlık'ta misafirimiz uzman estetisyen Cemile Der idi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.